Before the game and the scenario for both teams playing our own game and also looking for the result of the other game that was being played. And for us, winning this game directly would qualify us for the next stage, and our opponent, especially defending and giving us the ball and looking for transitions to attack, and that's what we expected, and most part of the game has been like that. We have played in the opponent half, we have played in the opponent box, especially in the latest part we have gotten chances, and our opponent, as I've said, tried to look for transition to attack. We conceded a goal, and after that we couldn't even. And when we look at it generally, we could create more with a team, with the players that we have in this quality. We could have created more. Our opponent close centrally mostly. We could use effectively more on the wings especially. But as I've said, in the last part, we could have created more chances, but we are sad for losing the game. But we continue in Europe, and our target is over there, getting even a better result, especially getting to the finals, being one of the teams that can go there. This is our new goal. Deniz Hanım, mikrofonu bekleyebilirsiniz. Öncelikle Şampiyonlar Ligi'ndeki serüveniniz gerçekten çok güzeldi. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki Avrupa serüveni daha gerçekçi bir hedef mi? Muhtemel rakiplerinize baktığınızda ne kadar ilerleyeceksiniz? Hedefiniz neler? You have shown a beautiful performance in the Champions League so far, but when we look at the picture for the next stage in Europe, in European League, do you think that it's a more realistic goal for you, and what are your goals for this part? Ben oynadığımız oyun maçlara baktığımda ve aldığımız puanın eşleştiğini düşünmüyorum. Daha bu oynadığımız oyunlara göre daha yüksek puan almamız gerekirdi grupta. Ama sizin de dediğiniz gibi, yani bizim de düşündüğümüz gibi yeni bir hedef bizi bekliyor. Avrupa Ligi'nde tabii ki gruplarından gelecek takımlar, biz burada son 32 içerisine çıkacağız. Burada gelecek takımlarla birlikte ne yapabiliriz, ne olabilir? Bunu net bir şekilde göreceğiz, ama Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyun, özellikle burada tabii ki çok önemli takımlara karşı çok iyi oyunlar oynadık. Bu bizi biraz Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalma ve oralardan daha yukarılara gitme adına heyecanlandırmıştı. Ama hedefimiz şu anda demin de söylediğim gibi, yani Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Avrupa Ligi'nde tekrardan Galatasaray'ın yıllar önce kazandığı gibi belki tekrar finale gidebilmek, tekrar finale oynayabilmek şu andaki hedefimiz bu. Yani orada da tabii ki çok iyi rakipler olacak, çok zorlu bir yol olacak, ama dediğim gibi Galatasaray olarak oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplardaki oyun bize ilerisi için hep ümit veriyor. And the game we have played, when we look at the games that we have played and the points we have gotten, it's not equal. I don't think so. When you compare it to the games we have played, we should have gotten more points. But as you have said also, and also what we think, there's a new goal ahead of us in the European League. Of course, from the group stage, there will be teams that will be qualifying. We will be within the last 32. And from there, with the teams that will be qualifying, what we can do, what can happen, we will be seeing that more clearly. But the game we have played in the Champions League, of course, here against very important teams, we have played very good games. This a bit made us feel like we could qualify for the last 16, maybe even further. But our goal, as I've said previously, we are eliminated from the Champions League, and in the European League, like Galatasaray had won years ago in the European League. Again, playing the final maybe is our goal right now. There will be very strong opponents over there as well. There will be very difficult games. But as Galatasaray, the game we have played in the group stage in the Champions League, for us, for the future, gives us hope. Burhan Can Bey. Merhaba hocam. Öncelikle bu serüvende Galatasaray'ın her takımı yenebileceğine inandırdığınız için teşekkür ederiz. Ama herhalde 6 maçın en olumsuz maçı bu diyebiliriz belki de. Biraz takım ortaya mecbur kaldı gibi
oldu. Çok sık orta yapıldı ve hedefe ulaşılamadı. Sizce bu neden oldu? Bir de Tete Ziyech kararını sormak istiyorum. In this adventure, Galatasaray could win against any team. You have made us believe in that. For that, we are thankful. But perhaps from out of the last 6 games, this was the most negative we could say. A bit, the team was forced to cross a lot, and there was very often crosses, and we couldn't get the result. Why this happened? And also, I want to ask about the decision of Tete and Hakim Ziyech. Ya aslında bizim kötü gördüğümüz maçta bile baktığımızda 22 şut atmışız. İşte 40'tan fazla rakip ceza sahasına girmişiz. Yaptığımız ortalar tabii ki burada rakibimizin de kendi ceza sahası içine kadar çekilmesi bizim burada doğru ortalar, doğru tercihler net bir şekilde yapamamamıza rağmen yani kötü gördüğümüz oyunda bile aslında yani sayı olarak önemli bir sayıya ulaşmışız ama burada tabii ki daha net bitirmemiz gerekiyordu. Daha net ortalar yapmamız gerekiyordu. Tete ve Ziyech'le ilgili kararım yani Ziyech'le ilgili kararım tabii ki Ziyech dün kısa bir süre bizde antrenmana çıkabildi. Sadece ilk antrenmanıydı. Bugün içinde onunla da konuştuğumuzda yani bir 30-35 dakika girip bize katkı vermesini istedik. Aslında yani Mertens ve Ziyech'i yanıma çağırdığımda tam oyuna girerken maçta 0-0'da 55. dakikada çağırdık. Yaklaşık 58. dakikada girebildi. Ama burada dediğim gibi önemli bir yani planımız vardı. Bu planın içinde gol yememiz, devamında Ziyech'in oyuna girmesi. Yani üretken değildik ama buna rağmen dediğim gibi sayı olarak çok fazla işler yaptık. Burada da sonuca bunu yansıtmamız gerekiyor. Yani vuruşlarımız da kötüydü. Bazen ortalarımızı da kötü yaptık. Yani bizim kalitemizde bir takım bundan daha iyisini yapması gerekiyordu. Ama demin de söyledim özellikle kanatları rakibimiz çok boş bıraktığı için kanatlardan çok rahat bir şekilde gittik. Ceza sahası içerisinde buluşturamadık belki. In a game that we have seen that this is a bad game, we have shot 20 times and we have entered the box 40 times. And the crosses we have made, of course, our opponent staying so deep inside their box. For us, we should have chosen correctly the crosses. Even we couldn't do it very clearly. We see this game bad, but the number-wise, we have gotten an important number, we could say. Of course, we could have finished more clearly. We could have crossed more clearly. But about Tete and Ziyech, my decision about Ziyech, yesterday, for a short period, Ziyech could train with us, and it was a very short period, and we have spoken with him in 30-35 minutes entering the game, and could support us. We have asked for that. For Mertens and Ziyech, when I called for them, when they are entering the game, it was 0-0 in minute 55. Around minute 58, he could enter. But over here, as I have said, an important plan we had. And within that plan, after conceding Ziyech entering the game, we weren't very creative, but despite that, as a number, we have done many things. We should have gotten the result from that. Sometimes we couldn't finish well, sometimes we couldn't cross well, but a team of our quality should have done better than that. But as I have said previously, our opponent left wings more free, so we could very easily progress from the wings, but we couldn't receive the ball inside the box perhaps. Son soru buyurun. Last question. Hocam, pardon. Soruyu sorabilirseniz siz. Hocam, maçın temposunu nasıl buldunuz? Yani Galatasaray'ın daha bir tempolu oynaması belki başarıyı getirebilir miydi? Öyle bir gözlemde bulundum ben. Evet. How was the rhythm of the game? How did you see Galatasaray playing? Because perhaps playing with a higher rhythm for Galatasaray, we could have gotten the result. Yani tabii ki yani bekleyen bir takıma karşı, kapanan bir takıma karşı topu daha hızlı çevirmeniz gerekiyordu. İlk yarıda bunu bence çok daha iyi yapamadık. Yani ikinci yarıda bunu biraz daha iyi yaptık.
Ama dediğim gibi rakip sonuçta hep tempoyu düşürmeye çalışan, kapanan ve topu size veren bir rakip. Yani maç sonu da topun sahip olma yüzdesi arada çok büyük fark vardı. Ama burada hem hız hem de gerçekten üretkenliğe ihtiyacımız vardı. Yani bizim için şanssız bir geceydi aslında. Yani şöyle şanssız tabii Hakim Ziyech'in sakatlıktan çıkması, Zaha'nın aynı şekilde, yani Zaha da son haftalarda bileğinden sakatlık, yani Icardi'de bu sakatlık vardı. Yani aslında en iyi, en fit olduğumuz dönem değildi. Burada da yani önde yaratmakta, oradaki kreatif işlerde de doğru şeyler yapamadık ama özellikle oyun temposu burada biraz daha hızlı olabilirdi. Yaratıcılığa daha çok ihtiyaç vardı. Burada da tabii ki rakibimizin en büyük gücü de çok koşması, iyi savunma yapması, geride beklemesi ve yani Bayern Münih maçında da bunu yaptılar. O 0-0 bitti. Orada gol atamadılar. Gol atma şansı da yakaladılar deplasmanda. Burada da aynı şekilde yani 0-0 oynayan bir takım. Biz bunu açmamız gerekirdi ama arada bir de gol yiyince rakibimiz daha çok geriye çekildi. Ondan sonra da pozisyon üretsek de skoru üretemedik. Of course, against a team that's waiting and playing close defensively, we should have played faster, circulating the ball. In the first half, we couldn't do so well. In the second half, a bit better we were. But as I have said, the opponent tried to lower the rhythm and trying to close and giving the ball to us. And ball possession at the end of the game, there was a big difference. But over here, the speed and also truly we needed creativity. We needed to produce more. It was an unlucky night actually on one side because in this way, for example, Hakim Ziyech coming back from injury, Zaha also in the latest weeks was injured from his ankle. Icardi had that injury. Actually, in the best period for us, it wasn't the best situation for us, but we couldn't create chances in the best way. Especially rhythm of the game could have been better. We needed more creativity. Of course, over here, the biggest strength of our opponent was running a lot, defending well, and waiting in their own half. Against Bayern Munich game as well, they did this. It was 0-0 in the end. They got a chance in an away game. Here as well, 0-0 they tried to play, but we conceded, and after that they defended even more, staying even deeper. Even though we created certain chances, we couldn't get the result. Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.